Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel hırkayı az önce bitirdim. Görsellerini hemen hazırladım. Videonun bitiminde görebilirsiniz. Şimdi kullandığım manken 36-38 beden arası. Bu hırka 40-42 beden için. Biraz üzerinde bol durabilir, kolları, omuzları biraz bol durabilir. Tamamen farklı bedenlerde oldukları için. Yani 38 beden de giyebilir aslında bu ölçüleri. Çünkü salaş bohem tarzı olduğu için. Ama gene de 40-42 beden için daha iyi durur. İpi Nako'nun ihraç fazlası iplerinden, satıcı %70 yün olduğunu söyledi. Gerçekten güzel ipler. Böyle ipleri tuhafiyelerde, yüncülerde bulursanız mutlaka alın. Güzel, çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Güzel ipler çünkü. Tığ numarasını da hemen göstereyim. 3 milim. 5 numara 3 milim. Güzel, salaş, dökümlü, hırka sevenler, benim gibi bohem tarzı sevenler için, ki bu tarzı sevenler olduğunu da biliyorum. Umarım beğenirler. Gösterebildiğim kadar şöyle göstereyim. Çünkü bu masa çekimlerinde biraz zor oluyor. Ön kısımlar düz ilerliyor. Şöyle. Arka kısım bu şekilde asimetrik. Arka ortasında artırma devam ediyor. Yanlarda eksiltme yapıyoruz. Hemen hemen böyle çok az bir arttırma ile devam etmesini sağlıyoruz. Bunu da zaten örerken şimdi göstereceğim. Kafa karıştırmayalım. Güzel bir model açıkçası. Çok kullanışlı. Örerken de istediğiniz ölçülere geldiğinizde kendinize göre eksiltmeleri yaparsınız, arttırmaları yaparsınız. Yani önünüze bolluğundan memnun kaldığınız, yani ölçülerini beğendiğiniz ceket olur, hırka olur, bunu koyun önünüze. Ördükçe, yakadan başlıyoruz. Ördükçe ölçerek gelin. Ölçü ölçü örerseniz tam bedeninize göre olur. Mesela şu kol genişliği benim 21 santim. Bunu kendime göre değil, başka bir arkadaşıma göre ördüm. Yani ben de onun ölçülerine göre yaptım. Onun giydiği bir kıyafete göre yaptım. Bu çok güzel bir çalışma oluyor. Tam bedeni tutturabiliyorsunuz. Şurası 21 santim. Sadece fikir vermesi açısından söylüyorum. Yoksa herkesin ölçüsü farklı. Yani şuraya kadar 30 santim. Bir 30 santimde diğeri. 60 santimde arkaya olarak düşünün. Kendi ölçünüze göre öre öre bu şekilde bir genişlik ve uzunluk sağlıyoruz hırkada. Aslında hırka diyorum ama ceket gibi oldu gerçekten. Yani hırka gibi, ceket gibi güzel bir kıyafet tamamlayıcısı oldu. Renkli olduğu için de giydiğiniz bütün kıyafet renklerine uyum sağlayabilecek, kombin oluşturabilecek, dediğim gibi bir kıyafet tamamlayıcısı oldu. Şimdi adım adım yakadan başlayarak örmeye geçelim. Açık bir ip kullanıyorum, açık renk. Daha net gözüksün. Ve aynı tığ numarasını kullanıyorum. 54 zincir çekeceğiz. Bu zincirler biraz gevşek. Bol bol. Böyle bu şekilde. Hiç sıkmadan. Ve olabildiğince bol. Hatta daha yüksek bir numarayla da örebilirsiniz. 3,5 gibi, 4 gibi. Bu şekilde büyük büyük zincirlerle 54 zincir. 54 trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içine ikili trabzan. Şu gördüğümüz bir trabzan, ikinci trabzan ve aradaki bir zincirlik boşluk oluyor bu. Ön kısmı oluşturacak. Yani buradan artarak şurası ön kısmı oluşturacak. Şimdi ilk köşeyi yapıyoruz. Bir trabzan daha. Şimdi tabii ki belli olmuyor nasıl olacağı. İlerledikçe, büyüdükçe gözükecek zaten.
Aynı ilmeğin içine gene 2 zincir ve 2 trabzan. İlk köşeyi yani artış yerini oluşturduk. Şurası köşe, şu kısım ön. Bu köşenin bu kısmından ön taraf artacak. Diğer tarafından da kol kısmı artacak. Şimdi kol tarafına dönüyoruz. Gene bir zincir, 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincire bir trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bir, iki, üç, dört, beş tane oldu. Şimdi bu kol kısmını oluşturuyor. Tekrar bir köşe daha yapacağız şimdi. Köşelere başlarken bir zinciri çekiyoruz. 2 tane zincir atlıyoruz. Burada da köşe bittikten sonra 2 zincir atlamıştık. Sonra diğerlerinin arasında bir zincir vardı. Köşeye başlarken gene 2 zincir atlıyoruz. Üçüncü zincire köşe oluşturuyoruz. Yani artış yerleri. 2 zincir, şu ön tarafı oluşturuyor. Şurası. Şurası kol. Şimdi arka, yani hırkanın arka kısmını örüyoruz. Gene bir zincir. Köşeyi örerken yani başlarken 2 zincir, bitince kola başlar, arkaya başlarken gene 2 zincir atlıyoruz. Üçüncü zincire bir zincir. Şimdi bir tane atlıyoruz ikinciye. Şimdi gene köşe oluşturacağız arka için. 1 2 3 tane ördükten sonra bir iki zincir atlayıp köşeye geliyoruz. Ön, kol, şurası arkanın ilk bölümü. Şimdi ikinci bölümünü yapıyoruz. Bir zincir, 2 tane atlayıp üçüncüye bir trabzan ve trabzan aralarına bir zincir, bir tane atlıyoruz sadece. Şimdi diğer arttırma bölümünü yapıyoruz. Bir zincir, 2 tane atlıyoruz gene. Köşeye geldik çünkü. İki zincir, ön kısım kol, şu arka. Şimdi tekrar kol örüyoruz. Bir zincir, köşeden ayrılıyoruz. O yüzden 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye 5 tane, yine bir tane atlıyoruz. Diğerine 5 tane trabzan.
1 2 3 4 5. Şimdi ön kısmı oluşturacak arttırmayı yapıyoruz. Bir zincir çektim. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye başladığımız gibi bitiriyoruz. Diğer tarafı. İki zincir, aynı ilmeğe 2 trabzan, şurası ön demiştik. Şimdi burayı da örüp aynı ilmeğin içine bir zincir ve aynı boşluğa bu şekilde bitiriyoruz. Burada yaptığımız gibi. Şu başlangıçlar önü oluşturuyor. Şuradaki köşenin bu tarafı ön parçayı arttıracak aynı şekilde. Köşenin bu tarafı ve bu köşenin bu tarafı kolu arttıracak. Şu kısım arka. Üçer trabzan var. Buralarda beşer trabzan var. Ön kısımda da birer tane var. Şurası doğal olarak artacak. Burada fazla arttırmalar yapacağız. Örgüyü, robayı büyütmek için. Yani şu kısım, yani köşenin bu kısmı, köşenin bu kısmı kolu arttırıyor. Bu kısmı ön tarafı arttırıyor. Şimdi ikinci sıraya dönüyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum. Bir zincir. Bu 4 zincirin 3 tanesi trabzan, bir tanesi aradaki boşluk için. Şu çektiğimiz zincir gibi. Bir tane zincir çektim. Burada arttırmaları fazlalaştırıyoruz. Köşedeki trabzanların ilkine batıyorum. Bir zincir ve köşeye geliyorum. Bir taneydi. Şimdi 3 tane trabzan oldu. Zincirle çıktığımız 1, boşluğa battığımız 2, trabzanın üzerine battığımız 3. Şimdi kola geçiyoruz. Gene burada trabzana battığımız gibi burada da batıyoruz. Son trabzanın üzerine bir trabzan, bir zincir ve boşluğa, hemen dibindeki boşluğa batıyoruz. Bir zincir ve boşluklara. Boşluğa, gene köşedeki ilk trabzana bir zincir ve köşeye. Kol 5 tane başlamıştık. Buradaki arttırmalarla 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi arka bölüme geçtik. Şu burada zincirleri boşluklara batıyoruz. Trabzanların üzerine
batmıyoruz. Yani kolda yaptığımız, önde yaptığımız arttırmayı burada yapmıyoruz. Örgünün doğal arttırmasıyla devam ediyoruz. Yani bir artacak. Yine bir zincir ve hemen boşluğa batıyorum. Hiç trabzana batmadan. Boşluktan sonra hemen ortaya. Devam ediyorum. Boşluğa. Gene ortaya. Başlarken bir tane trabzan, sonra 3 tane oldu ön kısım. Köşeyi ördüm. Bu tarafa geçtim. Kol kısmına 5 taneydi. 8 tane trabzan oldu. Arka kısım 3'er trabzanla başlamıştık. Şimdi 4 ve 4. Kola geçiyorum. Kola geçerken hemen arttırmalara, yani şu trabzana batarak yaptığımız arttırmalara devam ediyorum. Bir zincir trabzanın hemen üzerine batıyorum ve hemen boşluğa. Boşluğa battıktan sonra trabzanın üzerine ve ortaya. Ortayı da, köşeyi de ördüm. Şimdi ön kısmı arttırıyorum. Trabzanın üzerine, boşluğa ve şu zincirle çıktığımız trabzanın 3. zincire. Bakın ortaya çıkmaya başladı. Şuradaki arttırma yerleri var. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şunlar ön parçalar. Şuradaki köşenin bu tarafıyla ön kısımlar artıyor. Bu taraf ve köşenin bu tarafıyla kol artıyor. Hem buradan hem buradan. Önler de hem buradan hem buradan artıyor. Yani bu parçada sadece buradan artıyor. Burada sadece buradan artıyor. O yüzden de orantılı büyüyor zaten. Sonra arka gene trabzanlara batmadan büyütüyoruz. Zaten örgünün doğal haliyle burada birer arttırma oluyor zaten. O şekilde devam ediyor arka. Arkaya başka bir arttırma yapmıyoruz. Gene köşenin bu tarafı ve köşenin bu tarafıyla da kolu arttırıyoruz ve bu tarafıyla da ön tarafı arttırıyoruz. Örgü basit haliyle bu şekilde ilerliyor. 3. sıraya başlayalım. 2, 3, 4 zincirin
3 tanesi trabzan, bir tanesi şu aradaki bir zincirlik boşluklar. Hemen ilk boşluğa batıyorum. Ve köşedeki ilk trabzan. Bir tane ile başladık. 3 tane. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani 2, 2 artarak devam ediyor. Şimdi kol kısmına geldik. Hemen trabzana ve hemen yanındaki dibindeki boşluğa. Şimdi trabzana ve köşeyi. Burada da 5 tane ile başlamıştık. Sonra 8 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oldu. Şimdi arka bölümdeyiz. Bir zincir ve trabzana batmıyoruz. Yani şuradaki yaptırdığımız arttırmaları yapmıyoruz. Hemen boşluğa. Örgünün doğal haliyle artması devam ediyor arka kısım için. Yani bir bir. Bir burada, bir burada. Bu artış arka için yeterli oluyor. Ama koltuk altına kadar ördünüz. Şu kısım biraz dar geldi diyelim ki aslında hepsi orantılı gittiği için birbiriyle denk şekilde büyüyor örgü. Sırt kısmında daralma görürseniz hiç tavsiye etmem ama buralarda da şu arttırmayı, şu trabzanlara batarak yaptığımız arttırmayı belki bir sırada yapabilirsiniz. Çünkü güzel görüntü oluşturmuyor burada arttırmak, yani arka kısımda artış güzel durmuyor. O yüzden belki bir sırada yaparsınız rahatlatmak için sırt kısmı, ama dediğim gibi bütün arttırmalar birbiriyle çok orantılı şekilde gidiyor. Yani şu arka kısma bu ön ve kollarda yaptığımız arttırmaları yapmamıza gerek kalmıyor. Gene hiç trabzana batmıyorum. Köşeye. Evet. 3 ile başladık. 4, 5. Bu şekilde
Aynen 3 sırayı ördüğüm gibi devam ediyorum. Koltuk altına gelene kadar, yani tabii ki siz öyle öreceksiniz. Ben bunu birkaç sıra daha örüp bırakacağım. Çünkü kol birleştirmesini de göstermem gerekiyor. Şimdi sırayı başladığım gibi devam ediyorum. 7 sıra ördüm. Yeterli. Kolu hemen birleştireceğiz. Bundan sonrası gayet kolay zaten. 7 sıra sonunda ön kısımda 13 trabzan, kolda 23 trabzan, arkalarda zaten her sırada bir tane arttığı için 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabzan. Şu kısım arka. Kollar ve ön. Şimdi kolları birleştireceğiz. Şöyle koltuk altını ve bedeni örmeye devam edeceğim. Şu ön parçayı bir sıra ördükten sonra şöyle köşeye geldim. Köşenin 2 trabzanını ördüm. Sonra kolun diğer tarafına geçtim. Oraya da şu şekilde kolu oluşturdum. Kol yerine. Bir zincir, şimdi arttırma yapmıyoruz. Yani arttırma yapmıyoruz derken şuradaki trabzanlara batmıyoruz. Sadece artık boşluklara batıyoruz. Devam ettim. Arkayı yine aynı şekilde ördüm. Şurada köşenin de ilk 2 trabzanını ördükten sonra şöyle aldım ve diğer kol evini oluşturuyorum. 2 trabzan da buraya yaptım. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki trabzana batıp arttırmaları unutmuyoruz ön kısım için. Boşluğa, ön kısımlar artmaya aynen devam ediyor. Kol için gerekli yüksekliğe ulaştık. Bedeni bitirdikten sonra iplik takıp kolları da örüp bitireceğiz. Evet, hırkayı örerken bilmeyenler için tabii ki robayı da göstermiş oldum. Yani bu teknikle güzel elbiseler, çocuk elbiseleri, bebek elbiseleri, yelekler, hırkalar, büyükler için lizöz, her şekilde kullanabileceğimiz bir model. Zaten bu bir lizöz modeliydi. Buradan yola çıkılmış yelekler, hırkalar örülmüş. Bu teknikle pek çok örgü yapabiliriz. Şimdi kolları belirledik. Ön parçayı ben son şu sırada, yani kolları birleştirirken, şu bedeni birleştirirken bir arttırma daha yaptım. Bu sizin şu genişliğe ulaşıp ulaşmamanızla alakalı. Eğer yeterli genişliğe ulaşmışsanız şuradaki eklerken ki yaptığım arttırmayı yapmazsınız. Hiç arttırmadan devam edebilirsiniz. Ben kendi hırkamı örerken burada da bir arttırma yapmıştım. Son bir arttırma önler için. Şimdi arka ortasında tabii ki arttırma devam edecek. Çünkü görüntü bu şekilde devam ediyor. Bir buradan, bir buradan, her sırada 2 tane trabzan artıyor.
Bunu her sırada bu artış çok fazla gelir. Çok şekilsiz bir hırka ortaya çıkar. O yüzden bunu dengeleyeceğiz. Nerede dengeliyoruz? Ön kısımda. Şurada hiçbir artış yapmıyoruz. Tabii ki bu verev duruyor. Bunun verev durması şuradaki artıştan dolayı. Yoksa burada bir artış yapmıyoruz. Normal örüyoruz. Bunu örerken de şimdiden itibaren, yani bu öreceğimiz sıradan itibaren şöyle normal öreceğiz. Sonrasında bir tane atlayarak devam edeceğiz. Bir sıra normal, bir sıra eksilterek şuradaki çok fazla olan artışı telafi edeceğiz. Daha muntazam, tam istediğimiz gibi bir genişlikte olması için. Biraz kontrol altına almamız gerekiyor arkadaki artışı. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane örüyorum zinciri. Ne yapıyorduk? Normal örerken hemen şu boşluğa batıyorduk. Buraya değil, yanındaki boşluğa batıyorum. Eksiltiyorum. Çünkü arka hep her sırada iki tane artarak devam edecek. Burada da bir tane normal öreceğiz, bir tane bu şekilde öreceğiz ki o fazla artışın önüne geçeceğiz. Aynen bu şekilde devam ediyorum. Her boşluğa batarak. Şimdi şuradaki eklediğimiz yere geldim. Bir zincir tam ortaya batıyorum. Bir zincir ve gene boşluğa. Sıraya başlarken eksilterek başlamıştık. Gene işte bir zincir çektim, boşluğa battım ve burada bitirdim. Yani tekrar bir zincir çekip şuraya batmadım. Şimdi dönüşte gene normal örmeye devam ediyorum. Gene 4 zincir, gene boşluğa batıyorum. Yani şurayı atlamıyorum. Bir sıra bu şekilde şuraları örerken aynı şekilde örüyorum. Bir sıra şuradaki gibi eksiltiyorum. Normal. Zaten hemen şu verev şurada düzleşti. Sıraya normal başlamıştık. Gene aynı şekilde bir zincir ve şuradaki zincirli trabzana batarak üçüncü zincire bitiriyorum. Şurada ördüğümüz gibi. Ama diğer sırada gene 4 zincir, bu boşluğa batmıyoruz, diğerine. Bir normal örüyoruz, bir eksilterek. Zaten şurada gözüküyor. Verev olarak gelen ön kısım burada düz olarak devam ediyor. Şuradaki bir sıra eksilterek bu görüntüyü elde ediyoruz. Çünkü şuradaki arttırmalar her sırada olduğu için burada eksilterek şu başlarda bunu tolere ediyor. Çok fazla arttırmayı daha makul bir arttırma ile devam ediyor ki hırkanın modeli bozulmasın. Evet, beden bitene kadar aynı bu örgüyle bir normal bir atlayarak
bir normal, bir tane atlayarak örüyoruz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar aynı örgü devam ediyor. Birkaç sıra daha ördüm. Daha net anlaşılması için şöyle şuradaki artışla yakanın verev gelişi ve sonrasında ortadan hep arttırma devam ediyor. Birer tane birer tane. Buradan da bir sıra normal örüp bir sıra şu boşluğa değil yanındaki boşluğa batarak, yani bir tane eksik batarak bu artışı dengeliyoruz ve ortası şöyle dümdüz iniyor ve arka gene artarak devam ettiği için bu şekilde devam ediyor. Önler düz, arka asimetrik. Gerçekten güzel bir model. Şimdi önce kolu örelim. Zaten gene aynı modeli örüp devam edeceğiz. Şurası ortası, hemen ortaya batıyorum. Bir tane 1 2 3 4 tane zincir çektim. 3 tanesi trabzan, bir tanesi aradaki bir zincirlik boşluk için. Yanına batıyorum. Boşluğa, boşluğa, boşluklara batarak devam ediyorum. Sıranın sonunda başladığım noktaya bağlıyorum. Bir tane zincir bırakıyorum arada. 1 2 3. zincire bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen boşluğa batıyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan devam ediyorum. Gene sıranın aynısını örüyorum. Bir tane zincir bırakıyorum araya. 4 zincir ve hemen dibindeki ilk boşluğa. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan kolu bu şekilde yeterli uzunluğa kadar örüyorum. Şimdi yakayı örelim. O da gayet basit. Çok uğraştırmayacak. Şuraya şuraya geçiyorum. Trabzanın üzerine de batıyorum. Boşluğa, trabzana, bir boşluğa, bir trabzana,
Şimdi ikinci sırasını örelim. 1 2 3 4 zincir. Hemen ilk boşluğa bir zincir, boşluklara ikinci sıranın sonunda hiç arttırma yapmadan son trabzana da batarak bitiriyorum. Şimdi bu sırada, yani üçüncü sırada arttırma yapıyorum. 1 2 3 4. Şu yakanın dış kısmında bir kasma olmaması için bir arttırma yapıyorum. 4 zincir doluyorum. Gene boşluğa ve şu robayı örerken yaptığımız arttırmalar gibi trabzana da batıyorum. Bu şekilde arttırma yapmış oluyorum. 4 zincir boşluğa, tekrar boşluğa değil aradaki trabzana batarak arttırıyorum. Ve boşluklara batarak devam ediyorum. Gene arttırarak bitiriyorum. Boşluğa battıktan sonra trabzana batıyorum. Burada arttırma yapmış oluyorum. Boşluğa ve son trabzana. Şimdi bu dördüncü sırayı hiç arttırma yapmadan öreceğim. Normal yani. 4 zincir boşluğa ve boşluğa. Hırkayı da bu şekilde ördüm. Arttırma yaparak ördüm. Tabi bu ufak bir parça. Hırka daha geniş bir parça. Şöyle göstereyim. Bir, iki sıra ördükten sonra arttırdım. Arttırmadım, arttırdım. Arttırmadım, arttırdım. 3 kere. 3 kere arttırdım. Büyük bir parça olduğu için tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sırada bitirmiş. Bu tabii öyle büyük bir yaka olmayacağı için sadece arttırarak nasıl örüyor onu da göstermiş oldum. Yaka da bu şekilde devam ediyor. Hatta bunu bu kadar örmüşken torunuma güzel bir yelek yapabilirim. Dönüştürebilirim bunu da. Gayet güzel oluyor çünkü. Evet, yakayı ördük, kolu ördük, bedeni ördük. Örgünün tamamı, bütün örgüler bu kadar. Sıra geldi kenarları örerken düğme için birit yapmaya. Örgünün tamamına sık iğne geçtim. Yani hırkanın. Şöyle göstereyim. Hem kol kenarlarına hem yakaya hem de bedenin tamamına, eteğine, her yere sık iğne geçerek bitirdim. Buna da aynısını yapalım. İki sık iğne, 3 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne yaparak ördüm. Çünkü sadece 2 kere batarsam hepsine biraz kastı. O yüzden bir kere 2, bir kere 3 batarak devam ediyorum.
birit için sık iğneyi örüp 8 tane çekeyim. Tabi düğmeniz içinden rahat geçebilecek kadar zincir çekeceksiniz. Bunu düğmeye ölçerek yapın. Çok büyük yapmayın. Yani düğme içinden bir hafif zorlayarak geçecek kadar yeterli. Şuraya bir tane sık iğne bırakıyorum arada. Birleştiriyorum. Sonra dönüyorum. İçine sık iğne dolduruyorum. Ben büyük bir düğme kullandım. Daha hoşuma gitti duruşu. Şimdi sık iğneyi bitirdikten sonra hemen yanındaki boşluğa bağlıyorum. Bu şekilde biriti oluşturdum. İki tane birit yeri ayarlayacaksınız. Ona göre aradakileri örüp ben hemen şu hırkayı göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12 sıra var arada. İki düğme arasında. Biri tam yakanın ortası. Şöyle. İki tane yeterli oldu. Siz tabii fazla da takabilirsiniz. Ama büyük düğme kullanınca iki tane, en fazla üç tane yeterli oluyor. Daha fazla düğme kullanırsanız bu kadar büyük kullanmayın. Daha ufak düğme kullanırsınız. Evet, örgünün tamamı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İnanın emeğinize değecek çok güzel bir hırka sahibi olacaksınız. Hatta dediğim gibi ceket görünümlü. Evet, videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.